Günaydın, günaydın, günaydın. Otelin iyi bir yerde olduğunu, güzel bir konuma sahip olduğunu söylemiştik zaten ibis standartları. Şimdi kahvaltıyı gösterelim istiyorsanız. Gidelim mi Sibel? Tabii biz standartlarını atlamamak lazım. Ondan dolayı birçok kişi burayı tercih ediyor. Bizim bir otelden bu şekilde beklentimiz şu an bu kadar. Güzel bir oda, iyi bir kahvaltı ve temiz, güvenli bir ortam. O yüzden seçtik. Kahvaltı uyar oğlum. Fena değil. Otelden çıktık. Şimdi böyle dümdüz deniz tarafına değil yukarıya doğru yürüyoruz. Bu arada burada bir rüzgar sıkıntısı var. Herhalde yaz kışta oluyormuş. Çünkü Bakü Pagan dilinde zaten rüzgar şehri gibi bir anlama geliyormuş. Ciddi anlamda da rüzgar oluyor ama sonra belli bir yerde geçiyor. Şu an hala şanslıyız çünkü hava iyi. 20-22 derecelerde. Güneş var eğer rüzgar yoksa. Hatta sıcak da oluyor. Bakacağız artık şansa. Şimdi geldik bile metro istasyonuna. Şurası metro istasyonu, bakın şurası. Maksimum 3 minutes. Aynen 3 dakika. Şurası metro istasyonu. Tabi bilmiyoruz hangi hatman falan. Bakacağız. Burası yeşil hat galiba. Şöyle karşıya geçeceğiz. Kırmızı yanıyor ama burada enteresan araçlar yayalara oranla trafiğe daha saygılı. Yayalar bakıyorum kırmızı geçiyorlar. Evet, şu karşıdaki metro istasyonu. Ama sanıyorum gideceğimiz yere doğrudan gitmiyor. Bir aktarma yapmamız gerekecek. Burası yeşil hat. İçeri şehire giden kırmızı hatmış. Geldik. Bak 24 derece gösteriyor. Temassız bir kredi kartıyla çok rahat geçeriz dedik ama geçemedik. Çünkü nakit gerekiyor, aklınızda olsun. O yüzden biz gösterelim dedik ama olmadı. Şimdi yine bir yerden Bolt çağıracağız. Aslında arabayla daha da ucuz yani, hani 2 manat, hadi arabada 3 manat tutuyor. Evet. Öyle düşünün. Yapacak bir şey yok, gösterelim dedik ama olmadı. Şimdi tekrar Bolt'a dönüyoruz. Taksi mi olur? Aynen. Evet, taksi 1 dakika içinde burada. Vallahi burada inanılmaz. Bolt hayat kurtarır. Metrodan daha ucuz bu arada, yani öyle 3 kişi falan binerseniz. Vallahi araba geldi bak şu otobüsün arkasında. BD. Sivjet'e geldik. Hava müthiş. Hava müthiş. Hatta kalın gelecek şimdi üzerimizdekiler. Old Town'u gezeceğiz. Yani içeri şehri. Ondan sonra tekrar sahilden geri döneriz yürüyerek artık. Yes, but we will go also to this. What was the name? Ateş. Ateş Kulesi. Ateş Kulesi. Orada bayrak var. Değil mi? Şimdi içeri şehri daha detaylı gezeceğiz. Aşağıdan başladık, sahil tarafından o kapıdan girdik. Buraya 3 manat. 3 manat tuttu taksi bu arada. Bakalım ne var ne yok. Klasik kale ve Old City mantığı, bakın. Kilimler,
özel halılar, malılar. Mevzu bu. Hazır buraya kadar gelmişken bilgi verelim. Bakın şu karşısı yine farklı bir giriş kapısı içeri şehrin. Peki burada kim yaşamış? Burayı kim kurmuş daha doğrusu? Kim inşa etmiş? Bu bilinmiyor. Kimin inşa ettiği tam anlamıyla bilinmiyor ama baktığımızda milattan önce 7. ve 6. yüzyıla kadar bu tarih uzanıyor. Zerdüştlük döneminden itibaren yerleşim görüldüğü söyleniyor bu bölgede. O yüzden sırasıyla Medler, Persler, Sasaniler, Araplar, Şirvanşahlar ve Safaviler daha çok burada yaşamış. Ama en büyük buranın mimarı aslında Şirvanşahlar. Böyle bir teorik bilgi de aklınızda olsun. Buraya geldiğinizde burayı kim yapmış dediğinizde en azından bilgidir. Şurası meşhur kaynanan milli restoran diyor bak. Milli sporcu gibi milli restoran. Bak Şirvanşahlar Sarayı. Bu Şirvanşahlar en çok burada yaşayan topluluk. Burada daha çok restoranlar var ve bunların hepsini YouTube'da, Instagram'da falan görmüştüm. Evet, bu babuşkayı da görmüştüm. Kadim tat. Kala diyarı. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz Sveta. Şirvanşahlar Sarayı varmış yukarıda. Bu kale birazcık büyük bir kale anladığım kadarıyla. Evet, ara sokaklara daldık. Durum bu. Klasik kale içi şehirlerinde dar sokaklar. Tabii çoğunlukla gördüğümüz kale içi hayatlar daha çok mağaza, hediyelik eşya, otel motel ama burada lokal yaşıyor. Bayağı bildiğimiz lokalin yaşantısı var bakın. Kiralık ev isteyen varsa babalar kiralıyormuş.
Sveta buldu Shevchenko'nun. Neydi? Черт побери. It's from movie Бриллиантовая рука. Brilliant hand. Bulduk en sonunda. Evet, buradaki kalabalığın ve buraya olan ilginin nedeni Sovyet zamanında bir filmin sahnesinin burada geçiyor olması. Tabii kendi kültürlerinde herkesin en az 300-500 defa izlediği bir film olduğu için o sahneyi burada yaşatmak için buraya geliyorlar. Böyle poz veriyorlar. Sveta da verdi pozunu. Başka bir meydana çıktık. Burası tahmin ettiğimden daha büyük bir yer. Burası bir giriş. Bizim girdiğimiz yerin ilerisi sanıyorum. Biz yukarıdan geldik. Kız Kalesi dedikleri Kız Kalesi. Oradan geldik ama bakın burası direkt yine sahile açılıyor. Burası da bir kapı. Wedding. There's a wedding. Yollarda gezerken karnımız acıktı. Bir yerde oturalım yiyelim dedik. Neredeyiz Sveta? Şah Garden. Şah'ın bahçesi. Burası aslında bir kervansaraymış. 800 yıllık. Bak yemekler güzel. Senin kebap. You can share. Geleyim. Oraya yeme. Alacağım mı? Bir tane. Bir tane tadımlık koydum. Tane. Yok yemeyeceğim dedi sen. Bir tane sadece. We'll try. I told you we can share. I Wow. don't want to share dolma with me. Değişik. Bizimkisi gibi. Maybe it's tasty. Ben sizde ette pişiyor mu? Bu dolma ama daha çok etli. İçinde yine pirinç var ama et yoğun. Bu da kebap. Kuzu lüle. Kuzu öyle. Aynen. Bu da Kız Kalası. Kız Kalesi. Kale artık neyse. Kız Kalası diye geçiyor burada. Valla şehirde muazzam bir trafik var. Bugün özellikle pazartesi. Yani dün de gerçi böyleydi, biraz kalabalıktı ama sabah akşam trafik var. Bir de dikkatimizi çeken lüks arabaların çokluğu. Bakın hiç kötü bir araba yok. Hepsi Jeep. Pahalı arabalar. Ve şu an inanılmaz bir elektrikli araba hastalığı yayılmış burada. İnanılmaz. Herkeste elektrikli araba var. BYD özellikle. Azneft Meydanı. Aa evet. Azneft Square. Evet. Bakın burası Ateş Kuleleri. Şu an tabii akşam burada aksiyon oluyor. Böyle bir meydan. Şu ileride aksiyon var. Ne var burada? Burada Cultural Center and Mini Venice. Bir de Büyük Bayrak. Evet. Hadi gidelim. Parklar gerçekten güzel ya. Ha bak. Küçük Venedik'e geldik. Böyle geziyor insanlar. Parklar muazzam gerçekten, çok güzel. Venedik dedikleri olay bu. Buradan böyle bir
Sandala biniyorsun. Öyle içeride bir tur attırıyorlar. Bir para karşılığında tabii ki. Böyle bir ortam. Evet Sveta. Şuradaki kaotik atmosferden sonra park çok güzel geldi. Yes, I like here so much. This Parklar çok güzel. Bak tertemiz. Beside. Hiçbir yerde çöp yok. Hiçbir yerde yok. Ha bu restoranmış. Venezia restoran. Yes. Valla güzel arkadaşlar ya. Yani çıkın gelin bence hem fiyat anlamında hem Türkçe konuşarak her yeri gezebileceğiniz ikinci ülkeniz. Yani burada hiç zorlanmayı bırak. Bayağı bildiğin Türkiye gibi gezersin. Herkes Türkçe biliyor zaten haliyle. Yeah, if you find good price for tickets Aynen. to go for weekend, perfect. Bence de yani. As a refresh, restart. Evet. Bir şeyleri yeni şeyler görmek adına güzel. Evet. Evet malumunuz ateş kuleleri. Şu an ateş yanmıyor akşam. Ama burası. Bugün kapalıymış ama. Böyle ikonik bir yapı. Zaten bak şeklinden belli aslında halı olduğu. Anladın mı? Ha, halı şekliyle yapmışlar. Enteresan. Bu da uzay mekiğine benzeyen alışveriş merkezi. Şehri en iyi izleyebileceğiniz noktalardan biri bence burası. Fotoğraf çektirmek için de güzel bir yer. Burası AVM. Dün buraları gezmiştik. Otel var, AVM var. Böyle kıyı boyunca devam ediyor. Hatta bizim otel ta bu uçlarda bir yerde. Tekrar yürümeyi düşünüyoruz. Bakacağız. Yani şehirdeki lüks tutkusunu şöyle anlayın bakın. Bentley galerisi ve içeride tıka basa araba var. Şehirde de görmek çok mümkün. Evet akşam da çok hareketli arkadaşlar. Sağlı sollu mekanlar full müzik başladı. Kimisinde DJ, kimisinde canlı müzik performansı falan var. Özellikle bu bölge çok hareketli. Barlar da var yani. Bakü'de ikinci günü de dolu dolu. Aslında bugün üçüncü günümüz ama 2 gündür geziyoruz. Bitirdik. Genel anlamda gezilecek hemen hemen bütün yerleri gezdik. Today Monday, much traffic and also at the same time in the evening a lot of people outside. Çok kalabalık aynen. Çok kalabalık. Genel anlamda yeme içme tarafı lokalde bizi wow memnun etmedi. Bize çok uymadı. Eğer siz biraz böyle soslu, yağlı şeyleri seviyorsanız uyar oldu ama bize uymadı. O yüzden bugün fine dining ya da dünya mutfağı yaptık. Pizza yedik. Pizza yedik ama çünkü mide kaldırmadı. Eğer bugün de bir lokal deneseydik kötü olabilirdi. Neyse biz devam edeceğiz. Herhalde bir bölüm daha çıkar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. See you in the next video. Paka paka.